Perikobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan önceki videolarımda Narin bebeği örmüştük ve Narin bebeğe göz işlemiştik. Bu sefer Narin bebeğe vidalı göz kullanacağız. Ve bu vidalı gözü kaç sıra ördükten sonra yerlerini belirleyeceğiz. Ve ayrıca yüz şekillendirmeyi nasıl yapacağız ve gözü nasıl işleyeceğiz. Bunları bütün detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Ve ayrıca sizlere bir sürprizim var arkadaşlar. Narin bebeğin peruğu çok farklı bu sefer. Aynı zamanda böyle bir şapka ördüm. Çok da şık oldu bu şapka. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Peruğunu hemen göstermek istiyorum. Bakın çok değişik, farklı bir peruk oldu. Peruğunu ayrı ayrı örmüyoruz arkadaşlar bunları. Burayı komple örüyoruz. Bunları ayrıntılarıyla size göstereceğim. Videoyu atlamadan seyrederseniz aynı bu şekilde bir peruk elde edersiniz. Peruğa nasıl başlayacağız? Modeli nasıl kuracağız? Ve model nasıl devam edecek? Ve bu arkasındaki bitiş ve buradaki başlangıç ve buradaki bitiş yerleri nasıl olacak? Bunları bütün detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Video çok uzun olmazsa şapkasını da paylaşmayı düşünüyorum. Saçlarına katanya ipi kullandım. Bu ipten yoksa bu kalınlıkta bir ip kullanabilirsiniz. Daha bir ince ip kullanırsanız bu kalıbı elde etmeyebilirsiniz. O yüzden aynı kalınlıkta ip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tığ olarak 1,75 milim ve gözleri de 10 milim göz kullandım. Şimdi kafasını öreceğiz. Sihirli halka ile başladım. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne ördüm. İkinci sırada 6 defa arttırdım. Daha sonra bir çift 6 kez arttırdım. Normal rutin arttırmalarıma devam ettim. 7 tek bir çift olana kadar ördüm. Toplam sık iğne sayım 54 oldu. 54 sık iğne 9 sıra örelim. Sonra görüşelim. 9 sıra 54 sık iğne ördüm. Şimdi 22 sık iğne örelim. Sık iğneyi tamamlayalım. 22 sık iğne ördüm. 2 zincir, 1 2 bir tane atlıyorum. Bir ilmek, ikincisine battım ve bu battığım ilmeği de sayıyorum. Bir tane ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 2 zincir, bir tane sık iğne atlıyorum ve bu atladığım sık iğneyi de sayıyorum. 1 Şimdi 3 tane ördüm. Buraya kadar arkadaşlar 22 tane öreceğiz.
21 ördüm ve işaretin olduğu yerle birlikte 22. Şimdi 54 sık iğne öreceğim. 2 tane ördüm. ...22 tane göz çukuruna kadar ördüm. Şimdi boşluğa bir tane, 23 oldu ve buradaki sık iğneyi de batıyorum. Bakın 24 oldu. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, göz boşluğuna batıyorum. 32, 33. Buraya kadar ilmeğimizi tamamlayalım. Toplam 54 sık iğne. 18 sık iğne. On 18 sık iğne ördüm. 5 tane arttırıyorum. Aynı yere çift batarak 3 tane arttırdım. 4, 5. 5.'yi de arttırdım. 8 sık iğne. Şimdi 5 tane arttırıyorum yine yan yana. 5 tane çift yapmış oluyoruz. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, 18 sık iğne ile bu sırayı bitireceğim.
18 sık iğneyle bu sırayı bitirdim. Toplam ilmek sayım 64 oldu. 4 sıra 64 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. 4 sıra 64 sık iğne ördüm. 6 sık iğne bir eksiltme 8 kez öreceğiz. Sonra bir sık iğne bir eksiltmeye kadar düşüreceğiz. Tıpkı Narin Bebeğin birinci bölüm videosunda olduğu gibi örüyoruz. Bir sık iğne bir eksiltme olunca ilmek sayımız 16'ya düşmüştü. Narin Bebek'te olduğu gibi. Sonra 2 sık iğne bir eksiltme 4 kez yaparak 12 sık iğneye düşürmüştük. 12 sık iğnede 7 sıra örmüştük. İçerisine yerleştirmiştik. Aynen o şekilde yapalım. Sonra görüşelim. Şimdi yüz şekillendirmeyi yapacağız. Burayı 7 sıra 12 sık iğne örmeden ipimizi bırakıyoruz. Koparmıyoruz.
Şimdi gözün beyaz kısmını işleyelim. Şuradan batmaya çalışacağım.
Burun kısmı da göz altındaki sık iğnenin hizasından ortalıyorum. Şöyle buradan battım. Gözlerin hizasına eşit olacak şekilde bakın. Buraya ve buraya eşit olacak şekilde ayarladım. Şimdi işliyoruz. Kulak kısmında bakın şu alttaki kipriğin hizasından 1, 2, 3, 4, 5. 5'in hemen sağ tarafına işaretimi koyuyorum. Ve ayrıca şuradan da sayıyoruz. Burnun altındaki sık iğnenin hizasından bakın oradan aynı hizada iğnemi yerleştirdim. Yine alttan kısımdan batıyorum. İğnemi yerleştirdiğim yerden çıkıyorum. Kulak işlemeyi de biliyoruz arkadaşlar. Hepimiz. Ben tekrar bir göstermek istiyorum. Bilmeyenler de olabiliyor. Yüz şekillendirmemiz bu kadar. Sonra burasını 12 sık iğne 7 sıra ördükten sonra içerisine yerleştiriyoruz. Şimdi peruğunu örelim. ...27 zincir çekelim. Bir tane çektim. 27'ye tamamlayalım. 27 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 25 sık iğne örelim. 25 sık iğne ördüm. Şimdi son zincire 3 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 24 sık iğne örüyorum. Sık iğne örelim. 24 sık iğne ördüm. Şimdi son zincire 2 tane sık iğne örüyorum. Ve buradaki ilmeğe ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi 70 sık iğne, pardon 70 zincir örelim. 2 tane ördüm. 3, 70'e tamamlayalım. 70 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 54 ilmek kaydıracağım. 54'e tamamlayalım. Şimdi
54 tane ilmeği kaydırdım. 15 tane HDC yani yarım trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve sonuncusuyla birlikte 15. Şimdi 15 tane HDC ördüm. Eksiltme yapıyorum ve bir tane ilmek kaydırıyorum ve ipimi öne alıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tığın başını dolayarak burada arkadaki ilmeklerle çalışacağız. HDC örüyorum. Bakın arkadaşlar, çalışacağımız ilmekler bunlar. Buradakiler değil. Şimdi bakın, çok kolay bir şekilde zaten alınıyor. 2 tane ördüm. Bakın buradaki tek olan ilmeklerle çalışıyoruz. Tek olan ilmekler zaten görünüyor. Bakın şöyle kendinize doğru tutunca bakın alacağınız ilmekler bunlar. Eğer almakta zorlanıyorsanız bilin ki yanlış yeri örüyorsunuz demektir. Şimdi bakın, bunlar kolay bir şekilde şöyle bakınca kolay bir şekilde örülüyor. Şimdi 55 tane zincir çekeceğiz. 3 tane çektim. 55'e tamamlayalım. 55 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren yine 54 tane ilmek kaydıracağım. 54'e tamamlayalım. 54'e tamamladım. Şimdi yine aynı şekilde tığın başını doluyorum. Yine buradaki ilmeklerle çalışıyorum. HDC örüyorum. Hep önden alıyoruz arkadaşlar. Her sırada ön ilmeklerle çalışıyoruz. Bir tane ördüm. Bakın. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 15 tane olacak. 2 3 4. Bakın şöyle kendime doğru çevirince batacağım yerler çok net bir şekilde görünüyor.
ipimi öne aldıktan sonra tığın başını doluyorum. Bakın batacağım yerler belli. Hedece örüyorum 15 tane. Tamamlayalım. Tekrar 55 tane zincir ve 54 tane üzerine dönüşte ilmek kaydırıyoruz. 54 tane ilmek kaydırdım. Yine geldim bakın kısma. Ön noktadan alacağım yerler belli. Yine 15 tane HDC örüyorum. Sıra sonuna kadar. Buraya kadar gelelim. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Son ilmeğimi de sizlerle birlikte örüyorum. Bakın 15'i tamamladım. Şimdi burada yine eksiltme yapıyorum. Sıkıca bir tane de ilmek kaydırıyorum. Ve buradaki ipimi öne alıyorum. Tekrar bakın. Burada batacağım yerler belli. Öndeki ilmeklerle çalışıyoruz. Yine 15 tane ön lobdan alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi 3 tane yaptım. 9 tane olacak. Sıra sonuna kadar 9 tane olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edersek bunlardan 9 tane buraya denk geliyor. Bunları tamamlayalım. Sonra bu taraftaki yüzünü göstereceğim. Son sırayı sık iğne olarak örüyorum. 15 tane sık iğne örelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar ön lobdan şimdi ilmek eksiltme yapıyorum yine. Ve şurada ilmek kaydırıyorum. Bir tane daha ilmek kaydırdım. Şimdi aynı şekilde bu tarafta nasıl örmüşsek diğer tarafı da aynı şekilde örüyoruz. Şimdi 70 tane zincir çekelim. Bakın 2 tane çektim. 70'e tamamlayalım. 15 tane HDC ördükten sonra eksiltme yaparak burayı birleştiriyorum. Burayla birleştirdim eksiltme yaparak. Şimdi arka lobdan çalışacağız. Bakın arka lobdan bir tane HDC örüyorum. İkincisini eksiltiyorum arka lobdan. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum.
Bir tane ördüm. Bir tane eksilttim. Bir tane ördüm. Bir tane eksiltme yaparak bitirdim. Şimdi bir tane zincir, artık ipimizi koparıyoruz. Örgümüzün düz yüzünü burasını yapmıştık. Bu yüzünde isterseniz kullanabilirsiniz. Bu yüzünde, her iki yüzünde kullanabilirsiniz. Ben bu ters olan yüzünü kullanacağım. Şimdi bu kısmı yapalım. Bu kısmı bitirdik. Şimdi burayı öreceğiz. Burası arka kısım. Yani kafanın arka kısmı. Bakın her iki yüzü de kullanabiliyoruz. Aynı her iki yüzde. Şimdi tam buradaki, bakın buradaki sık iğneden başlıyorum. Bu tarafta zincir çekerek başladığımız yer var. Başlangıç olan yeri. Zincirin diğer kısmı kalmıştı. Bakalım tek olan kısımları var zincirin. Onlarla çalışacağız. İlk zincirden başlıyorum. Şurası. Hedece örerek 15 tane devam edeceğim. 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi bir tane zincir çektim. Artık burası son kısım. Burayı da bakın. Burayı nasıl arka lobdan örmüştüm. Burayı da aynı şekilde arka lobdan örüyorum. Bir tane ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir eksiltme. Bir tane ördüm. Bir eksiltme. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme. Bir tane örüyorum. Bir eksiltme ile burayı da bitiriyorum. Ve artık tam şu ortadaki, bakın şuradaki tek olan ilmeğe batıyorum. Bakın. Bir zincir. Şimdi bakın burası arka kısım, eksiltme yaptığımız yer. Şimdi önce kafaya dikmeden, bakın şöyle 3 6 9 taneydi. Önce güzel bir şekilde örüyoruz. Şöyle birleştirdim, bakın. Daha sonra tekrar düzgün olmadıysa tekrar kafaya diktikten sonra da örebilirsiniz. Öncelikle
örüyoruz. Burayı bağlayalım. Şimdi bu kısmını da örüyoruz. Şu kısmı da örüyoruz. Aynı şekilde. Şimdi periyomuz hazır. Bakın. Bu periyomuzu kafasına yerleştirelim. Ve düzgün bir şekilde ayarlayarak dikeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Tam bu beşincinin üstünden, beşinci sık iğnenin üstünden yerleştirdim. Böyle iyi. Buralara iğnemi yerleştiriyorum. Biraz böyle azıcık kulaklar görünsün. Biraz daha şöyle alalım. Evet. Şimdi arkaya bunu böyle ipi çekelim. Bu şekilde yerleştirelim. Biraz böyle çekiştirelim. Burayı zaten dikerken birleştireceğiz. Şu şekilde. Şimdi dikmeye artık başlayabiliriz. Şu kaş hizaları aynı olsun. Birazcık daha. Şimdi arka kısımdan dikmeye başlıyorum ama önce burayı karşı tarafla birleştirip şöyle sabitleyelim. Sonra bakın buraya dikeceğiz. Buradan başlayacağım. Buraya dikeceğim. Buradan diktikten sonra bu kısımları dikmiyoruz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bu kısımları dikiyoruz. Bakın bu kısımları. Buraya dikeceğiz. Şu kısmı dikmeyeceğiz. Yani şu örgü olan kısmı dikmiyoruz. Şimdi başlayalım. Şimdi buradan başlıyorum.
Bakın dikerken böyle, sonra böyle birazcık atlayarak dikiyoruz. Üçer tane, ikişer tane sık iğne. Buraya kadar dikelim. Şimdi buradan burayı sabitliyorum. Bu tarafa geçeceğim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videoda şapkasını öreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.